YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde ıspanaklı gözleme yapacağız. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımızın içine 2 su bardağı ılık suyu aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Karıştırdım. 4 su bardağı un ekleyerek güzelce yoğurmaya başladım. Hamur yoğurdum. 20 dakika dinlendirelim. Daha güzel açılır. Bu arada iç harcını hazırlayalım. Burada 300 gram kadar tam yağlı salamuralık peynir var. 300 gram kadar ıspanağı yıkadım, doğradım. Üzerine pul biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Şöyle yarım su bardağı kadar da sızma zeytinyağı ekledim. İç harcımız hazır oldu. Yoğurduğum hamurlarda beze hazırlıyorum. Yumurta büyüklüğünde bezeler hazırladım. Evet, artık yapım aşamasına geçebiliriz. Tezgahı biraz unladım. İsterseniz merdane ile, isterseniz de oklava ile açabilirsiniz. Hamur dinlendiği için gayet kolay, rahatlıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Küçük çocuklar bile açabilir, hazırlayabilir. Evet, inceliği bu şekilde görüyorsunuz. İsterseniz yuvarlak bir formatta yapabilirsiniz. Dilerseniz de biraz sonra yapacağım farklı şekilde yapabilirsiniz, klasik. Ben önce böyle birkaç tane yuvarlak hazırlıyorum. Şöyle diğer hazırlamış olduğum hamuru da üzerine kapatıyorum. Kenarlarından bastırıp şöyle daha düzgün görünmesi için kesiyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, 2 tanesini yuvarlak formatta hazırladım. Şimdi diğerlerini de klasik bildiğimiz gözleme şeklinde hazırlayacağım. Dilerseniz merdane ile, dilerseniz de oklavayla incecik açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet kolay açılıyor. Evet. Şimdi yarısına iç harcımızdan yerleştirelim. Üzerine kapatıyoruz. Elimizle hafif bastıralım. Kenarlarını birleştirelim.
Ben hepsini hazırladıktan sonra pişirmeye başlıyorum. Çünkü yalnız yaptığım için başından ayrılmamam gerekiyor. O yüzden hepsini bitirdim. O şekilde pişirmeye başlıyorum. İsterseniz sahurda, isterseniz kahvaltıda veya beş çaylarınızda ıspanağı yemeyen çocuklarınız bile bayılarak tüketecektir, emin olun. Yapımı da çok basit, hiç maya kullanmadan, beklemeden pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, bitirdim. Şimdi tavamı çok hafif yağlıyorum. İyice ısındıktan sonra hazırlamış olduğum hamurları yerleştiriyorum. Üzerine biraz yağ sürüyorum. İster sıvı yağ, ister tereyağı sürebilirsiniz. Yağ sürdüğünüz zaman daha güzel kabarır, şişer. Bakınız, hemen kabarmaya başladı. Buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bildirim zilini de aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Evet, görüyorsunuz ne güzel balon gibi şişiyor. İç harcını istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz sade peynirli olarak yapabilirsiniz veya kıymalı. Annem kaymaklı da yapardı. Sadece kaymak sürerdi içine. O şekilde çok güzel oluyor. Kaymaklı da yapabilirsiniz. Patatesli de olur. İstediğiniz sebzeleri de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hafif yağlayınca hemen kabarıyor. Yağ sürmediğimiz zaman çok az kabarıyor. Yağı sürünce çok kabarıyor. Evet, hepsini pişirdim. Yapıp deneyecek olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.